Avrupa can çekişerek yavaşça ölüyor. Eğer her şey günümüzdeki gibi devam ederse bu bitiş bir anda olmayacak. Zamana yayıla yayıla gerçekleşecek. Bu analiz eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye ait. Aylarca süren ama birkaç haftada dağılan hükümetler, gerçek bir kriz karşısında etkili ve yaptırım gücü yüksek kararlar alamayan yöneticiler, dramatik yükselişe geçen Avrupa dışındaki ülkelerle rekabet etme konusunda sürekli gerileyen başkent elitleri bu gerilemede önemli rol oynuyor. Trump'ın gelişiyle alışılmışın dışında politikalar üreten ABD, boğucu yasalar karşısında başka ülkelere taşınan yatırımcı ve girişimciler, şehirlerini koca bir turistik tatil köyüne çevirip hizmet sektörüne aşırı bağımlı hale gelen ülkeler ve sürekli yaşlanıp bir türlü gençleşemeyen ekonomik, sosyal ve kültürel dengeleri zangır zangır titreten nüfus da Draghi'nin bahsettiği yavaş ölüme katkı sağlıyor. Geçmişe göre savunma sanayindeki inovasyon düşüşü, askeri kapasitelerinin zayıflaması ve dahası. Uzun bir girizgah sonrası hazırsanız Avrupa'nın gerilemesinin arkasındaki nedenlere geçelim. Ama öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. GZT 10.10 başlıyor. Belçika 2011'de Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Aynı anda en fazla çikolata tadımı veya aralıksız en uzun süre patates kızartmakla ilgili değildi bu rekor. Bizzat Belçika devleti Haziran 2010 ile Aralık 2011 arasında, yani tam 541 gün boyunca hükümet kuramadığı için ismini tarihe yazdırmış oldu. O dönem Belçika'nın Flaman bölgesi için bağımsızlık hedefleyen N-VA partisi %25 oy almıştı. N-VA ile beraber hareket etmek istemeyen diğer partiler aylarca hükümeti kuramadı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının sopa göstermesiyle ekonomilerinin kötüye gitmesinden endişelenen siyasetçiler yüzlerce gün sonra krizi sona erdirdi. Bu tarihi başarı onlar için önemli olacak ki 2018'de tekrar rekor kırmayı denediler. Fakat 494. gün hükümeti kurmayı başarınca önceki rekorlarının önüne geçemediler. Belçika'nın içinde kaldığı bu siyasi felcin bir benzeri ama çok daha absürt olanı İngiltere'de yaşandı. Solda gördüğünüz kişi Liz Truss. Kendisi eski İngiltere Başbakanı. Sağda gördüğünüz ise marketten alınmış sıradan bir marul. 2022'de İngiltere öyle bir siyasi türbülansa girdi ki Daily Star gazetesi bir canlı yayın açıp bu ikiliyi yarışa soktu. Soru şuydu: hangisi daha çabuk çürüyecek? Liz Truss piyasaları alt üst eden ekonomik kararlarının ardından sadece 45 gün dayanabildi. İstifa ettiği sırada marulun görüntüsü hiç de fena değildi. Bu da Truss'ın marula karşı mağlubiyeti anlamına geliyordu. İtalya'da son 10 yılda ortalama 1.7 yılda bir değişen hükümetler, Macron'un 2 senede 5 kez başbakan ataması, Merkel sonrası yıllarda çalkantılarla uğraşan Almanya ve daha birçok Avrupa ülkesindeki politik krizler Avrupa'nın gerilemesinin arkasındaki nedenlerden birisi olarak gösterilebilir. Bir diğer nedense oluşan siyasi boşluklar veya güçsüz hükümetler döneminde orta ve uzun vadeli kararlar alamama eksikliği Avrupa'yı yavaş yavaş öldürüyor. Norveç Savunma Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak çalışan Joe Beckevold, Avrupa'nın bir jeopolitik körlük içerisinde olduğunu söylüyor. Ona göre Avrupa devletlerinin uzun vadeli strateji planlama yapamamasının nedenlerinden birisi kıtanın vizyon ve bilgelikten yoksun bir yönetici sınıf tarafından idare edilmesi. Hatırlarsanız Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği sırada Avrupa başkentleri ABD'nin Doğu Avrupa'ya asker ve savaş gemisi yığmasını sevinçle karşılamıştı. Rusya Avrupa'yı tehdit ederken kendi içlerinde birlik olamayan Avrupalı ülkeler savunma harcamalarını arttırmaya da yanaşmıyordu. Fakat bu kayıtsızlıkları onları Rusya ile karşı karşıya bıraktı. Çünkü çok güvendikleri ABD'nin planları değişmişti. Aynı zamanda karar alırken kullandıkları oy birliği kuralı AB'yi önemli zamanlarda felce uğratıyor. Burada bir isimden söz etmemiz gerekir: Viktor Orban. Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban, diğer Avrupalı liderlerden çok farklı bir profil çiziyor. 2010 yılında göreve gelen Orban, AB ülkelerinin başta Rusya olmak üzere başka ülkelere mali yardımlar gibi konularda karar almasını geciktiriyor ve ikna edilmek isteniyor. Örneğin Avrupa Birliği 2022'nin sonunda Macaristan'a vereceği 30 milyar euroluk AB fonunu askıya aldı. Gerekçesi Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmesiydi. 2023 Haziran'ında Avrupa Komisyonu Ukrayna'ya savaşa destek için 50 milyar euroluk destek bütçesi vermek istedi. Dış politika kararlarında oy birliğiyle hareket eden Avrupa Birliği 26 ülkenin onaylamasına rağmen
Macaristan'ın veto etmesi nedeniyle yardım paketini geçiremedi. Şubat 2024'e kadar müzakereleri sürdüren Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri en sonunda Macaristan'ı ikna etti. Orban bu oy karşılığında ülkesinin askıya alınan fonundan 10,2 milyar euroyu almayı başardı. Birlik içinde birlik olamama durumu ve ABD'ye olan güven ve bağımlılık Avrupa'yı geriletiyor. Özellikle ABD'nin 2026'da açıkladığı yeni strateji Avrupa Birliği'ni iyice zora sokacak gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri 2026 Ulusal Savunma Stratejisi belgesini açıkladı. Bu belgeye göre Pentagon kendisine ABD kıtasının güvenliğine odaklıyor. Yeni savunma belgesinde ABD ordusunun başta Avrupa olmak üzere müttefiklerine kritik ama sınırlı destek vermesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani özetle ABD dünyanın polisi olma iddiasını bırakıyor. Tabi bu malumun ilanı. Donald Trump yıllardır Avrupa'nın güvenliğini tek başına sırtlamayı reddediyor. Kendisi defalarca NATO'nun savunma harcamalarının %70'inden fazlasını ABD'nin karşılamasını bir sömürü olarak nitelendirdi. İlk göreve geldiğinde NATO üyelerinden sadece 5 tanesi gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini savunmaya ayırıyordu. Trump'ın ödeme yapmayana savunma da yok tehdidi sonrası bu rakam 5'ten 23'e yükseldi. Haziran 2020'de Trump, Almanya'da bulunan Amerikan ordusunun %30'unu geri çekmeye karar verdi. Avrupalı liderlerse ABD'nin bu kararına karşı birlik olup yeni bir strateji üretmekte zorlanıyor. Bu durum onları sadece düşmanları karşısında savunmasız bir duruma sokmuyor, aynı zamanda yüzlerce yıl önce denizlerde kurdukları hakimiyetle birçok bölgenin zenginliğini kendilerine aktaran veya sömüren bu ülkelerin ABD'nin de elini eteğini çekmesiyle müreffeh konumlarını tehlikeye atıyor. Gelelim Avrupa'nın gerilemesinin arkasındaki bir sonraki meseleye, yani inovasyon eksikliğine. 18. yüzyılda denizcilerin en büyük kabusu boylamı hesaplayamamak. Bu yüzden gemiler rotasını kaybedip batıyordu. İngiliz saat ustası John Harrison bu sorunu çözmek için ömrünün 19 yılını tek bir amaca adadı. Sonunda icat ettiği saat Avrupa'nın yüzlerce yıl okyanuslardaki hakimiyetini mühürleyen teknolojik bir enstrüman oldu. Bugün ise o teknik kapasite ve bunun yapılacağı ortam neredeyse yok olmuş durumda. Videonun başında bahsettiğim eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin raporunda Avrupa'nın inovasyon kapasitesine dair ilginç detaylar bulunuyor. Draghi'ye göre Avrupa dijital devrimi ve yapay zeka trenini çoktan kaçırdı. Rapordaki en çarpıcı veri ise şu: son 50 yılda sıfırdan kurulup değeri 100 milyar euroyu aşan bir tane bile Avrupa şirketi yok. ABD bu sürede Google, Amazon ve Nvidia gibi, Çin ise Tencent, Alibaba ve BYD gibi devler çıkarırken onlar sadece izlemekle yetindi. Çünkü Avrupa bugün Draghi'nin deyimiyle artık yenilikçi fikirlerin doğduğu yer değil, o fikirlerin bürokratik kafeslerde boğulduğu bir yer. Bugün Çin'in sadece bir yıl içinde ürettiği ve patent ofisine sunduğu yeni buluş sayısı 1,68 milyonu aşmış durumda. Bu Avrupa Patent Ofisi'nin toplam işlem hacminin tam 8,5 katı anlamına geliyor. Harrison'ın kronometresiyle denizleri kontrol eden kıta bugün kendi yarattığı karmaşık yasaların arasında yolunu kaybetmiş durumda. Avrupa kendi içinde bu bürokratik karmaşada kaybolurken doğuda bambaşka bir rüzgar esiyor. İşte bu teknolojik ve stratejik boşluk bizi gerilemenin başka bir maddesine, yani Çin'in durdurulamaz yükselişine götürüyor. Avrupa kendi içindeki bürokratik labirentte yolunu bulmaya çalışırken doğudan esen rüzgar artık sadece ucuz tekstil ürünleri taşımıyor. Draghi'nin raporunda en kalın harflerle çizdiği tehlike, Çin'in artık sadece bir ticaret ortağı değil, devasa bir rakip haline gelmiş olmasıdır. 1980'de dünya ekonomisinin sadece %2,2'sini oluşturan Çin'in bugünkü payı %17,6. Gayri safi yurt içi hasılası ise 20 trilyon doları aşmış durumda. Bugün Avrupa yeşil dönüşüm bayrağını en önde taşıdığını iddia etse de bu dönüşümün her aşamasında Çin'e göbekten bağlı durumda. Verilere göre Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşması için gereken güneş paneli ve batarya teknolojilerinin %90'ından fazlası bugün Çin'in kontrolünde. Bu durum Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığından kurtulmaya çalışırken farkında olmadan Çin'in teknolojik ve ham madde kaynaklarına bağlandığı anlamına geliyor. Bugün Avrupa sokaklarında yükselen 5G ağlarının yarısı hala Çinli tedarikçilerin ekipmanlarıyla çalışıyor. Elektrikli araç üretiminin olmazsa olmazı lityum pillerinin küresel kapasitesinin %85'i de yine Çin'in kontrolünde. Daha da dramatik olanı,
Avrupa'nın kalesi sayılan otomotiv sektöründe Çinli devlerin dijital devrimi hızla araçlara entegre ederek Avrupa pazarını istila etmeye başlaması. Avrupa dijital treni kaçırdığı için şimdi kendi icat ettiği otomobili bile Çinli yazılımlar ve bataryalar olmadan rekabetçi kılamıyor. Çin'in bu üretim ve teknoloji baskısı Avrupa'yı üretimden kopararak kendi kabuğuna çekilmeye zorluyor. Bu durum kıtayı üretmek yerine sadece tüketmeye ve misafir ağırlamaya odaklı riskli bir hizmet sektörü bağımlılığına itmiş durumda. Avrupa'nın sanayi kaleleri birer birer düşerken kıta tehlikeli bir yapısal dönüşümün eşiğine sürükleniyor. Draghi'nin raporunda belirttiği üzere yüksek enerji maliyetleri ve teknolojik gerilik Avrupa'yı sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bugün Avrupa ekonomisi yüksek katma değerli üretimden hızla uzaklaşarak düşük verimlilikle çalışan hizmet sektörüne bağımlı hale geliyor. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ekonomisinde katma değerin %70'inden fazlası artık tek başına hizmet sektörü tarafından üretiliyor. Dünya Bankası verileri de bu tabloyu destekliyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde hizmet sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %80 sınırına dayanmış durumda. Yani Avrupa artık dünyaya yeni bir teknoloji veya makine satmak yerine otelleriyle, restoranlarıyla ve müzeleriyle bir nevi dünyanın turistik kasabası olma yolunda ilerliyor. Draghi'nin analizinde bu durum Avrupa'nın büyüme potansiyelini aşağı çeken en büyük verimlilik tuzağı olarak nitelendiriliyor. Almanya gibi sanayi devleri bile artık fabrika açmak yerine mevcudu korumaya odaklanmışken sermaye ve yetenekli genç nüfus üretim imkanlarının daha geniş olduğu ABD veya Asya'ya kaçıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi Spotify olabilir. İsveç'te doğan ve şirketlerini orada açan Spotify'ın kurucuları 2016'da hükümetlerine yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Bu mektupla Avrupa'nın sermayesinin hantallığından, çalışanlara verilen hisselerden %70 vergi alındığından, çalışanların kiralık daire bile bulmakta zorlandığından yakınıldı. Ve somut adımlar atılmazsa şirketlerini başka bir yere taşıyacaklarını söylediler. İsveç hükümetinden istediği geri dönüşü alamayan şirket operasyonlarının büyük bir çoğunluğunu ABD'ye taşıdı. Avrupa onlarca milyar dolarlık piyasa değeri olan bir şirketin doğduğu yerde ama elinden kaçırdı. Üretim kapasitesini kaybeden bir kıta sadece ekonomik gücünü değil, aynı zamanda bu ekonomiyi ayakta tutacak olan genç ve dinamik nüfusunu da kaybetmeye başlıyor. ITV muhabirinin bahsettiği yer İtalya'nın Sardinya adasında bulunan bir yerleşim yeri. Ama Avrupa'nın nüfus krizi sadece Sardinya adasına has değil. Eurostat'ın 2025 başındaki son verilerine göre Avrupa Birliği genelinde doğurganlık hızı 1.40 seviyesine kadar geriledi. Özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde bu oran 1.10-1.20 bandına kadar düşerek aşırı düşük doğurganlık seviyesine ulaştı. 1.10-1.20 bandı aslında şu demek: bir toplumda anne ve babanın yerini sadece bir çocuğun almasıyla nüfusun geri döndürülemez bir yok oluşa gitmesidir. OECD araştırmasına göre Avrupa'nın çalışma çağındaki nüfusu 2050 yılına kadar yaklaşık 50 milyon kişi azalacak. Kıtanın biyolojik olarak küçülmesi sağlık ve emeklilik sistemleri üzerinde sürdürülemez bir yük oluştururken bu yük 6. maddede bahsettiğimiz hizmet sektöründeki verimliliği daha da aşağı çekiyor. Lancet Tıp dergisinde yayınlanan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre 100 yılın sonuna kadar neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin nüfusu dışarıdan göç almadıkları takdirde yarı yarıya düşme riskiyle karşı karşıya. Gençlerin çocuk sahibi olmayı ekonomik güvencesizlik ve konut krizi gibi nedenlerle ertelemesi Avrupa'yı yenilik üreten bir toplumdan mevcudu korumaya çalışan bir bakım evine dönüştürüyor. Bu demografik kaos sadece fabrikaların boşalması değil, aynı zamanda Avrupa'nın sosyal dokusunu ve kültürel dinamizmini bir daha geri gelmemek üzere kaybetmesi anlamına geliyor. Macron'un kastettiği bu ölüm sadece ekonomik değil, bizzat askeri ve teknolojik bir bitişi temsil ediyor. Geçmiş yüzyıllarda sömürge imparatorluklarıyla dünyayı yöneten o devasa ordular bugün kendi mühimmatını bile üretemeyen hantal bir yapıya hapsolmuş durumda. Avrupa Savunma Ajansı'nın 2025 raporu tablonun ne kadar vahim olduğunu resmi rakamlarla belgeliyor. Avrupa tam 343 milyar euro gibi rekor bir para harcıyor ama bu para 27 farklı başkentten 27 farklı kafadan çıktığı için verimli kullanılamıyor. Raporda açıkça itiraf edildiği üzere Avrupa orduları hala birbiriyle uyumsuz silahlar kullanıyor, lojistikten hava taşımacılığına kadar en temel alanlarda bile sınıfta kalıyor. Ve teknolojik sıçrama yapması gereken Ar-Ge bütçelerinde ABD ve Çin'in tozunu yutmaya devam ediyor. Avrupa bu bürokratik kafesin içinde kaybolurken Türkiye gibi çevik güçler yüksek teknolojili savunma sanayine yaptıkları yatırımlarla oyunu tamamen değiştirdi. Özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde Türkiye'nin yakaladığı başarı Avrupa'nın yıllardır sarsılmaz
sarsılmaz gördüğü o geleneksel askeri hiyerarşisini ve stratejik kabullerini kökten sarsmış durumda. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün raporlarında da belirtildiği gibi Avrupa hala 20. yüzyılın yüksek maliyetli ve yavaş üretilen ağır zırhlı platformlarına odaklanırken Türkiye modern savaşın kurallarını değiştiren otonom sistemlerle dünya sahnesinde kilit bir güce dönüştü. Eskiden Türkiye'ye karşı kısıtlayıcı bir tutum sergileyen Avrupa başkentleri bugün tam tersi bir noktada. Kendi sanayi altyapıları Türk savunma sanayinin yakaladığı üretim hızına ve maliyet avantajına ulaşamıyor. Bu durum Avrupa ordularında ciddi savunma boşlukları yaratıyor. Bu boşlukları doldurmak isteyen Avrupa artık Türk teknolojisine yönelmek, hatta stratejik ortaklıklar kurmak zorunda kalıyor. Kıta küresel bir sahnede jeopolitik bir karar verici olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Kendi güvenliğini bile dışarıdan, raflardan satın alan devasa bir savunma tüketicisine dönüşme riskiyle karşı karşıya. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. Avrupa Birliği yetkilisi Josep Borrell'in bu sözleri Avrupa'yı huzurlu bir bahçe olarak tanımlıyordu. Ancak bugün o bahçenin duvarları bizzat içeriden sarsılıyor. Londra'da artık her 6 dakikada bir cep telefonu çalınırken Almanya'da şiddet suçları son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sokaktaki bu fiziksel güven endişesine toplumsal yapıyı zorlayan bir nefret dili de eşlik ediyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine göre AB'deki Müslümanların neredeyse yarısı ayrımcılığa maruz kalıyor. Özellikle ve Avusturya, Almanya'da bu oranların %70'lere dayanması kıtanın o meşhur hoşgörü iklimini ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Hem asayişi sağlama hem de toplumsal barışı muhafaza etme konusunda zorlanan Avrupa, huzurlu liman imajını korumakta her geçen gün biraz daha güçlük çekiyor. Özetle gördüğümüz tablo bize şunu fısıldıyor. Avrupa, geçmişin görkemli mirasıyla geleceğin sert gerçekliği arasında sıkışmış durumda. Bir zamanlar kuralları koyan kıta bugün başkalarının koyduğu kurallara uyum sağlamaya çalışıyor. Avrupa ya kendi üretim kaslarını ve stratejik zekasını yeniden keşfedecek ya da küresel vitrindeki yerini sadece eski hikayelerinin anlatıldığı devasa bir müzeye bırakacak. Ancak zaman Avrupa'nın en az sahip olduğu şey olabilir. Bu dijital çağda dünyayı doğru okumak için Gazete'yi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Avrupa can çekişerek yavaşça ölüyor. Eğer her şey günümüzdeki gibi devam ederse bu bitiş bir anda olmayacak. Zamana yayıla yayıla gerçekleşecek. Bu analiz eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye ait. Aylarca süren ama birkaç haftada dağılan hükümetler, gerçek bir kriz karşısında etkili ve yaptırım gücü yüksek kararlar alamayan yöneticiler, dramatik yükselişe geçen Avrupa dışındaki ülkelerle rekabet etme konusunda sürekli gerileyen başkent elitleri bu gerilemede önemli rol oynuyor.